Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an çantamızın ikinci videosundayız. İlk videomuzu bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi ikinci videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir hatırlatma yapayım. İlk videomuzda motiflerimizi örmüştük. Daha sonra bu motiflerimizi birlikte birleştirmiştik. Şimdi kalan kısımlarını yapacağız. Kalan kısmımız çantamızın şu kenarda görmüş olduğunuz 2 sıra sık iğnesini öreceğiz. Daha sonra diğer kısımlarını birlikte yapacağız. Hemen sık iğne işlemimize başlıyoruz. Tığıma ipimi aldım. Bir zincir çekip düğümledim. Ve hemen örmeye başlıyorum. Şimdi şu köşeden başlıyorum arkadaşlar. 2 zincir çektiğim şu köşenin ilk zincirini hemen batıp buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Köşe dönüşleri kasma yapmasın diye ilk sırada böyle yapacağım. Zincirin ilkine değil ikincisine batarak başladım. Böyle dönüp geleceğim için bu ilkine de batacağım zaten. Hemen çift sık iğne yaptım. Diğerlerini birer tane sık iğne yapacağım. Ancak direkt sık iğnenin tepesine değil sadece arka kanadına batarak öreceğim. Sadece arka kanatlarına batıp bu ortadaki trabzanların tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. Birleştiriyorken de iğne yardımıyla sadece arka kanatlara batarak birleştirdiğimiz için şu an kenar sık iğnelerini yaparken de yine arka kanatlara batarak yapıyoruz ki bütünlük sağlansın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi o trabzanların, ortadaki trabzanların hepsine birer tane sık iğnemi yaptım. Yine köşeye geldim. Köşedeki zincire yine çift batıyorum. Şu boşluğun zincirine yani yine 2 tane sık iğne yapıyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Burada da yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Köşelerdeki zincirlere 2 tane sık iğne ama trabzan tepelerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Burada 2'şer tane yapmamızın nedeni burada dönüşler rahat olsun diye, orta kısımdaysa düz ilerleyelim diye. Böyle inişli çıkışlı olmasın örgümüz diye. Şöyle hemen hepsine birer tane sık iğnemi yapıp diğer köşeye geleceğim arkadaşlar. Evet, bakın diğer köşeye geldim. Yine burada 2 tane zincirim var. İkisine de çifter sık iğne yapıyorum. Yani 2'şer tane sık iğne yapıyorum. İlkini yaptım. İkinciye de 2 tane sık iğne yaptım ve dönüşü sağlamış oldum. Şimdi trabzan tepelerine yine birer tane sık iğne. Bu 2'şerli batma işlemini sadece bakın şunun üzerinden de göstereyim. 2'şerli batma işlemini sadece ilk sıralarda yapıyorum. İkinci sırada yapmayacağım. İkinci sırada hepsine birer tane sık iğne yapıp bitireceğim. Pardon. Şöyle devam ediyorum. Şimdi şu orta kısma kadar geleyim. Bakın orta kısma geldim. Yine buraya 2'şer tane sık iğne yapacağım. İlk zincire 2 sık iğne yaptım. Karşı tarafa geçtim. Buradaki zincire de yine 2 tane sık iğne yaptım. Yani dediğim gibi köşelerdeki 2 tane zincire 2'şer tane sık iğne, aralara birer tane. Burada zaten şu ortalarda zaten zincirlerin birer tanelerini birlikte birleştirmiştik. Tekleri kalmıştı. Bu teklere yine 2'şer tane batıp az önce size gösterdiğim gibi böyle dönerek gelip bitireceğim sırayı. Evet, ilk sıramı bitirdim bakın. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum.
ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğinden geçirip sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bütün sık iğnelerimi direkt tepelerine batarak hiçbirinde arttırma azaltma yapmadan hepsine örüyorum arkadaşlar, hepsini. Bu sıradan sonra çantamızın ön ve arka yüzü hazır olmuş olacak. Bakın ikinci sırayı örmeye başladım. Dediğim gibi hiçbirine çift batmıyorum artık. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve böyle başladığım yerden döneceğim. Bu şekilde hepsini birer kere sık iğne yapıp aynı bunda olduğu gibi bitireceğim. Evet, sıramı bitirdim. Şimdi artık ipimi kesebilirim arkadaşlar. Artık iki yüzle çantamın hazır. Şimdi geldik kenarlarını örmeye. Kenarları için arkadaşlar 14 tane zincir çekeceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. İlk zincirimi örmeden atlayacağım. İkinci zincirime batarak sık iğne yapmaya başlayacağım. Zincir sonuna kadar hepsine birer tane sık iğne yapacağım. Toplamda 13 tane sık iğnem olmuş olacak. Bu 13 sık iğneyi sürekli örüp çantamızın uzunluğuna gelene kadar sürdüreceğiz. Çantamızın uzunluğunu derken şimdi neyi kastettiğimi de göstereceğim sizlere. Önce şurayı bitirelim. Evet. On üç tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bütün sık iğneleri örüyorum. Yani her sıra bu 13 sık iğneyi bir zincir çekerek döne döne öreceğim. Böyle sıra sonuna kadar öreceğim. Sonra zincir çekeceğim bir daha. Bir zincir çekeceğim bir daha şeklinde öreceğim. Kaç sıra öreceğim? Şimdi kenarlarınızı saymanız gerekiyor. İlmeklerinizi, sık iğnelerinizi. Mesela şurada ipi kopardım ya arkadaşlar. Şuradan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde hepsini şöyle, sadece şu ağız kısmı kapanmayacak ya. Burayı ve burayı sayacağız. Toplamda benim saydım az önce ben 114 tane sık iğne ihtiyacım var. Yani şöyle 114 sık iğne yapıyor. Bu 114 sık iğneyi öreceğim. Yani bu ne demek oluyor? 13 tane sık iğneyi 114 sıra olana kadar öreceğim. Bu 13 sık iğneyi 114 sıra olduktan sonra bırakacağım. Daha sonra bu parçanın kenarlarını sık iğne gideceğim ve sonra çantayı birleştireceğim. Şimdi size gösterdiğim gibi 13 sık iğnemizi örüyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ben 13 sık iğneyi 114 sıra ördüm. Şimdi dediğim gibi kenarlarını birleştirmemiz kolay olsun diye böyle sık iğne gideceğim. Hemen o kısmı yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın buraya kadar geldim, ördüm, bitirdim sırayı. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu uzunca kısmı sık iğneye döneceğim. Her sıraya mutlaka bir kere batıyorum arkadaşlar. Biliyorum zaten buranın ölçüsünü 114. 114 kere batmış olmam gerekiyor. Sayarak ilerlerseniz çantanız daha muntazam olur. Sıra kaçırmazsınız. O yüzden ben üstüne basa basa sıra sayısını söylüyorum. Bu şekilde bakın hepsine birer tane her sıraya sık iğne yapacağım ki birleştirmemiz daha muntazam, daha güzel olsun diye.
Böyle hepsine birer tane batıp sona kadar geleceğim. Şu sonda döneceğim. Tekrar yukarı çıkacağım. Şimdi ben buraya kadar ilerleyeyim. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki sonuncuya şuraya çıkacağım için 2 tane sık iğne batıyorum. Ve dönüş yaptığım için 2 tane battım ki kıvrılma olmasın. Diğerlerine yine birer tane batıp dönüyorum. Diğer uzun kısma geçeceğim. Evet, bakın sonuncuya da yine 2 tane batıyorum ki döneceğim için. Sonuncu sık iğneye de yine 2'şer tane sık iğne yaptım. Ve şimdi yine uzun kenara dönmüş oldum. Her birine birer tane batıp başladığım yere kadar gideceğim. Şurayı düzeltelim. Bakın böyle. Şimdi uzun parça yine hepsine birer tane örüp buraya kadar geleceğim. Burayı da ördükten sonra parçayı bitireceğiz. Sonra çantamızı birleştireceğiz. Evet, bu uzun kenarı da bitirdim. Son kenarıma geldim. Son kısa kenar. İlkine yine çift batarak dönüşü sağlıyorum. Sonrakilere yine birer tane batarak başladığım yer bakın şurasıydı. Oraya kadar örüyorum. Şöyle. Artık kenarları da bitirdik. Şimdi çantamıza birleştireceğiz artık. Sonra da astarını yaptıktan sonra çantamız tamamen hazır olacak. Buraya ilk başlarken bir tane battığım için şimdi yine bir tane battım ve sırayı kapattım. Bir zincir çekelim. İpimizi kesmiyoruz. Evet, ipimizi dediğim gibi kesmiyoruz. Şimdi aynı iple birleştirme işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi birleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar iki kenarı ve yüzü üst üste getiriyorum. Bakın birleştirirken şu çift battığım köşeler vardı. İlk sırasını çift battığım. İlk ikilinin değil, yani şu kenar, şu taraftan gelen ikilinin üstünden başlayacağım birleştirmeye. Zaten göz kararı artık onu ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle üst üste koydum. Şu küçük parça, şöyle onu gizleyeceğim sonra. Öndeki parçamın arka kanadı, arkadaki parçamın ön kanadı. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Çok elimizi sıkmayacağız. Gevşek bırakarak ilmek kaydırmalarımızı yapacağız ki toparlanma olmasın. İlmeğimiz gevşek olacak. Öndeki parçanın arka kanadına tığımı geçirdim. Arkadaki parçanın ön kanadına geçirdim. İlmek aldım. Bu ilmeği tığdaki iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve daha sonra diğer ilmeğin içinden. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Sıraları kapatırken yaptığımız işlemi. Çantamızı bu şekilde birleştireceğiz.
görünüyordur inşallah. Şöyle tutayım. Dediğim gibi olabildiğince gevşek öreceğiz bu kısımları ki toparlanmasın, büzüşmesin. Şöyle bakın, bu şekilde görünüyor. Bakın arkadaşlar, kenarlardan şu şekilde bir görüntümüz olacak. İlmek kaydırma yöntemiyle böyle birleştireceğiz. Sonra böyle, sonra böyle. Şimdi ben şu aşağı kadar ineyim. Buradan beraber dönelim. Evet, köşeye kadar indim. Aynı şekilde hiçbir fark yok. Yine böyle öndeki parçamın arka kanadı, arkadaki parçamın ön kanadını alarak aynı şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Birleştirme işlemim her köşede, her sık iğne tepesinde aynı. İlmek kaydırmayla birleştireceğim. Sadece sık iğnelerin arasında atlama yapmayın. Böyle benim tuttuğum gibi tutarsanız, her birine birer kere ilmek kaydırma yaparsanız sıkıntısız olacaktır. Bakın, döndük bile. Aynı şekilde şöyle birleştireceğim hepsini. Burayı da bu şekilde birleştireceğim. Evet arkadaşlar, bu yüzü artık bitti. Bakın, ipimi kestim. Birleştirme işlemim. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Aynı şekilde size tarif ettiğim gibi bu tarafı da birleştireceğim. Yine ilmek kaydırmayla diğer tarafta olduğu gibi hiçbir fark olmadan birleştireceğiz. Daha sonra çantamızın askısını ve astarını diktikten sonra çantamız tamamen hazır olmuş olacak. Bakın, aynı şekilde yine birleştirmeye başlıyorum. Birleştirme kısmı biraz uzun sürüyor. El oyu oluyor. Yoksa çanta çok basit. Yani rahatlıkla örebileceksiniz. Sadece tek tek örülüp birleştirdiği için biraz el oyalıyor arkadaşlar. Onun dışında hiçbir sıkıntısı olmayan gayet basit bir model. Ben şimdi şöyle, buraları artık tek tek göstermeyeceğim. Aynı şekilde böyle hepsini birleştireceğim. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirince bir şeye benzeyecek görüntüsü olacak inşallah. Birleştireyim. Sonra kalan kısmını yapalım. Evet arkadaşlar, çantamı birleştirme işi bitti artık. Bakın, şöyle görmüş olduğunuz gibi
Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi çantamızı astarlayacağız ve askısını dikeceğiz. Ondan sonra çantamız tamamen hazır hale gelmiş olacak. Astarlama videosu bundan sonraki video olacak. Çünkü bu videoya sığmaz arkadaşlar. O yüzden 3. bir videoda astarlama işlemini göstereceğim sizlere. Sonra da tamamen çantamız bitmiş olacak. İnşallah sizler için anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi kolay bir motif. Sadece el oyalıcı işleri uzun. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Şimdi bir sonraki videomuzda da astarını birlikte yapalım. Sonra tamamen hazır olsun çantamız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.